Bir çaylak için hayat böyle bir şey işte, dedi ajan. Savaş, yakala, daha fazla dövüş. Ama Holushikiller, yani genç bekarlar farklıdır. Hadi, toplanma alanına gidin. Cinayet orada mı işleniyor, diye sordu çocuk. Tam olarak değil, diye yanıtladı ajan. Ölüm alanlarına giden yol buradan başlıyor işte. Doğal olarak, bir koloniden asla mühürlü fok almayız. Neden olmasın? Faydasız. Hepsi ya yaşlı boğalar, ya dişiler ya da sütten kesilmemiş yavrulardır. Diyerek cevap verdi. Eski deniz erkeklerinin kürkü kabadır, satamam. Ve hiçbir koşulda, asla bir anne foku öldürme. İşte en büyük sorun da bu zaten. Denizde fok avlarken, sudaki bir anne foku Holushikiye'den ayırt edemezsin. Bu hem büyük bir acımasızlık olur. Bir anne fok, koloniye döndükten birkaç gün sonra yeni bir yavru dünyaya getirir çünkü. O halde Holushikiller, dedi Colin, sadece genç bekarlardan mı ibaret? Asla, kesinlikle, onlar 5 yaş altı genç erkek foklardır. Yaşlıları ve küçükleri, koloniyi rahat bıraksın diye eski deniz erkekleri korur. Elbette, bir Holushiki için koloniye girmeye çalışmak, pervaneye kapılmak gibi bir şeydir. Ya sakatlanır ya da ölürler. Bu yüzden nadiren denerler. Haliyle, toplanma alanları da koloninin çok uzağındadır. Tabii ki, ama bazen öyle olur ki, Holushikiyelerin denize ulaşması için, kolonideki o sert ve kayalık zemini geçmesi imkansız hale gelir. O zaman onları nasıl yürütebiliyorlar? Deniz erkekleri, tam 8 fit genişliğinde bir yol bırakır, ne fazla, ne az. Koloni boyunca uzanan bu yol, ancak iki Holushikiye'nin yan yana geçmesine izin verir. Yolun her iki yanında, haremleri bulunan sahil reisleri nöbet tutar. Adeta yol kenarındaki bir istasyondan izler gibi gözetlerler. Eğer Holushikilerden biri bu açıklıktan sapıp yol kenarındaki bir dişiye dokunacak olursa, anında vahşice saldırıya uğrar. Ama bence kolayca kaçabilir, diye itiraz etti Colin. Çünkü bir deniz erkeği haremini asla terk edemez. Terk edemez mi? Orada her zaman başka yaşlı boğalar vardır, diye yanıtladı ajan. Yoldan sapan ve saldırıya uğrayan bir Holushiki'ye herkes birden saldırır. Kaçış şansı sıfırdır. Ama bekarlar bunu bilir. Gece gündüz, binlerce geçitten böyle kurallara uyarak geçerler. Sağa dönme, sola sapma, yolun tam ortasında kal, diye alıntıladı ajan, gülerek. Ve diyorsun ki, tüm bu değerli kürkler Holushikilerden geliyor, diye sordu çocuk. Her biri. Ama bu bekar fokları nasıl avlıyorsunuz? Ajan ona şaşkınlıkla baktı, sonra kısa bir kahkaha attı. Avlanmak mı? Sen hiç evcil bir koyunu avlar mısın, diye sordu soruya karşılık vererek. Holushikiller, dünyadaki en evcil ve en nazik yaratıklardır. İşte, toplanma alanına geldik. Hadi aşağı inelim. Ne kadar sakin olduklarını kendi gözlerinle göreceksin. Ama burası, bir dans pisti ya da askerlerin geçit töreni alanı gibi, diye bağırdı Colin. Tepenin zirvesine ulaştığında, en az yarım mil genişliğinde, yüksek bir ovaya bakıyordu. Tek bir çim bıçağı, tek bir çalı dalı bile yoktu. Zemin, sanki silindirle düzleştirilmiş ve yuvarlanmış gibi pürüzsüz ve çıplaktı. Bu çıplak ovada binlerce Holushiki oynuyordu. En karakteristik oyunları, sanki bir eğitmenin emirlerine uyuyormuş gibi. Kabaca sıralar veya gruplar halinde toplanıp, aynı hızda yaklaşık 50 fit boyunca birlikte ilerlemek. Birkaç saniye durup sonra tekrar devam etmekten ibaret olan bir tür toplu yürüyüştü. Birbiriyle pek oynamıyorlar gibi, diye yorumladı Colin. İkisi, Holushikiyelerin arasında yürüyordu. Hayvanlarda ne korku ne de heyecan vardı. Sadece bir iki adım kenara çekilip geçmelerine izin veriyorlardı. Suda gerçekten oynarlar, dedi ajan. Bir kanalda saatlerce, kalenin kralı, oyununu oynarlar. Bir fok, diğerinin durduğu taşı kapmak ister, ama bir dakika sonra kendisi de oradan fırlatılır. Ve ben onlarda hiç kötü niyet görmedim. Hiç ısırmazlar. Asla birbirlerine zarar vermezler. Öfkeyle hırladıkları bile görülmemiştir. Karaya çıktıklarında huylarının bu kadar çabuk değişebildiğine inanmak gerçekten zor. Her yaş ve boyuttan fok var gibi görünüyor, dedi Colin. Görsel açıklaması dış ses, ara not. Bir kürk foku kameraya doğru hamle yapıyor. National Geographic dergisinin izniyle. Eski bir sahil reisinin fotoğrafı. Bu fotoğraf plakası, fotoğrafçının Pribilof adalarının tehlikeli kıyılarında kaybolduğu gün bulundu. ABD Balıkçılık Bürosu'nun izniyle.
Her iki cinsiyetten, 2 yaşından 5 yaşına kadar erkekler var, diye yanıtladı ajan. Peki, yaşlı boğalar gibi yaz boyunca oruç mu tutuyorlar? Hayır, diye yanıt verdi. Gerek yok, birkaç günde bir denize çıkıyorlar. Eğer güneş açarsa, denizde kalırlar. Tıpkı anne fokların yaptığı gibi uzun yolculuklara çıkarlar. Çünkü bir fokun formunu koruyabilmesi için günde en az 30 kilo balık yemesi gerekir. Yakındaki tüm balıkçılık alanları çoktan tükendi çünkü. Sanırım farklı renkler farklı yaşları gösteriyor, diye fikrini belirtti çocuk. Aynen öyle, diye yanıtladı ajan. Bu çok önemli. Yasaya göre sadece 5 ile 8,5 pound arasındaki derilerin satışına izin verilir. Bu da sadece 2 ve 3 yaşındaki erkek foklar demektir. 1 yaşındaki bir yavrunun derisi yaklaşık 4 pound gelirken, 4 yaşındaki bir erkeğinki 11 ya da 12 pound'u bulur. Peki ya 2 yaşındaki dişi foklar? Onların sadece yaşlı dişilerin arasında olduğunu söylemiştiniz. Genç dişiler toplanma alanına asla uğramazlar, diye yanıtladı ajan. İlk kez, ancak ikinci yıllarında doğrudan koloniye giderler. O zaman bir sürüyü köşeye sıkıştırmak oldukça kolay olmalı, dedi çocuk. Neredeyse ben bile yapabilirim. Tabii ki, hiçbir sorun olmadan, diye yanıt geldi. Ama, yavaş hareket etmelisin. Neden, diye sordu çocuk. Bir fok acele ettirilirse çok çabuk kızışır, vücut ısısı yükselir. Sana ne kadar az yürüyebildiklerini söylemiştim, hatırlıyor musun? Bir fok, vücudu kızıştıktan sonra öldürülürse, kürkü parça parça dökülür ve derinin hiçbir değeri kalmaz. Hadi devam edelim, ayrılanları saymam gerekiyor. Bunun biraz zaman alacağını sanmıştım, dedi Colin, hayal kırıklığına uğramış bir tonla. Ezilmiş, belirgin bir yoldan yürüyerek alandan uzaklaşıyorlardı. Sürüş 3 saat önce başladı, diye yanıt geldi. Çeyrek saatte 1 mil hız, fokların yürümesi için idealdir. Onları saatte 1 mil hızla da koşturabilirsin ama o zaman yolda aşırı efordan ölen çok olur. Oysa aynı foklar, denizde bir günde yüzlerce mil yüzebilir. Peki sıcak günlerde ne yapıyorsunuz? Sürüşü gece mi gerçekleştiriyorsunuz? Sıcak günlerde burada tek bir fok bile bulamazsın, diye hemen cevap verdi ajan. Toplanma alanındaki o binlerce holüşikiyi gördün ya, eğer güneş şimdi açsaydı, yarım saat içinde tek bir fok kalmazdı. Hepsi, denize dönerdi. Kesinlikle, oradaki grup ne, diye sordu Colin, biraz önlerinde. Kaba çerçeveli binaların yakınında toplanmış küçük bir grubu işaret ederek. İşte sürünün kalanı, diye yanıtladı ajan. Öldürme alanları her zaman tuz depolarının yakınındadır. O duyduğun ne mi? Koku. İlk geldiğimde bana dünyanın en kötü kokusu gibi gelmişti. Fokları her yıl aynı yerde öldürüp etlerini orada çürümeye bırakınca. Korkunç bir koku yayılıyor tabii. Ama bir süre sonra alışıyorsun. Bana öyle geliyor ki, burada bir salgın hastalık başlatma riskiyle karşı karşıyasınız. Hayır, diye yanıt geldi. Burada hiçbir zaman hastalık olmadı. Hem, artık sürüler eskisi kadar büyük değil. Eskiden tek bir sürüşte 3-4 bin fok getirilirdi. Şimdi ise sadece birkaç yüz tane alabiliyoruz. Sayıları berbat şekilde düştü. 50 yıl önce, sahilin her bir santimi foklarla doluydu. Tıpkı az önce gördüğün o sıkış tıkış koloni gibi. Holüşikiler milyonlarlaydı burada. Şimdi çimlerle kaplanmış olan bu tepeler. Yüzlerce yıl boyunca fokların döktüğü tüyler ve kürklerle beslenen topraklardan oluşuyor. Şimdi ise o devasa popülasyondan geriye kalan tek şey, birkaç dağınık koloni. Sence fok sürüsü bir daha eskisi kadar büyüyecek mi, diye sordu çocuk. Ajan başını salladı. Korkarım hayır. İlgili hükümetler, bu uluslararası anlaşmayı yeterince uzun süre sürdürmeyeceklerdir, dedi üzüntüyle. Eski haline dönmesi 30-40 yıl alır. Yine de buna değerdi. Bak, diye devam etti. Burası dünyada gerçek Alaska kürk fokunun, ki eskiden deniz ayısı denirdi çünkü aslında gerçek bir fok değildir, bulunabileceği tek yerdir. Rus adalarındaki kürk fokları farklı bir türdür. Japon adalarındakiler ise ikisinden de farklıdır. Kürk fokunun aslında gerçek bir fok olmadığını mı söylediniz, diye sordu Colin. Ne farkı var ki? Hiç aynı değiller. Tamamen farklılar. Aynı hayvan grubuna bile ait değiller. Görünüşleri farklı, alışkanlıkları farklı. Ah, her açıdan farklılar. Nasıl yani, diye sordu Colin merakla. Her şeyden önce, sıradan bir fokun erkek ve dişisi aynı boyuttadır.
Oysa kürk foklarında bir erkek, dişisinden 4 ya da 5 kat daha büyüktür. Ayrıca kürk fokları sahilde, haremler halinde ürerler, sıradan foklar ise kıyıda uzun süre kalmaz. Bir kürk foku ön yüzgeçlerini kullanarak yürür, arka yüzgeçleri ise gerçek bir fokunki gibidir. Kürk foku yüzgeçlerinin üzerinde dik durabilir, sıradan fok ise sırt üstü yatar. Kürk fokunun belirgin bir boynu vardır, sıradan fokta ise neredeyse hiç yok gibidir. Kürk foku doğal olarak kalın bir kürke, yani yumuşak bir alt tabakaya sahiptir. Sıradan fokta ise bu alt katman hiç yoktur. Bir kürk foku yavrusu siyah doğar, sıradan fok yavrusu ise beyazdır. Farklılar mı? Tabii ki. Keşke o eski, deniz ayısı, ismi hiç kaybolmasaydı. Bu sayede kürk foku ile gerçek fok arasındaki karışıklık önlenmiş olurdu. Bu girizgahla birlikte ajan, iki farklı fok türünün anatomisi hakkında ayrıntılı bir açıklamaya ve kürk foku ailesine yönelik ciddi bir övgüye girişti. Ajan, deniz ayısını hararetle savunmayı bitirdiğinde, ölüm alanlarına ulaşmışlardı bile. Yerel işçiler, işe başlamak için ajanın işaretini bekliyordu. Ajan, işçilerin usta başısına doğru yürüdü ve onunla birlikte öldürülmek üzere seçilmiş, yaklaşık 50 foktan oluşan ilk gruba baktı. Aralarında çok genç, çok yaşlı ya da kürkü kötü durumda olan bir iki fok vardı. Bu pürüzler çözüldükten sonra başlamaları için işaretini verdi. Fok sürüsü, her biri yaklaşık 5,5 fit uzunluğunda, bir ucu beyzbol sopası kalınlığında. Diğer ucu ise 3 inç çapında olan sopalarla donanmış 8 adam tarafından sarılmıştı. İşçilerin her biri arkasında yüzme bıçağını, yüzme tahtasını ve bileme taşını hazır tutuyordu. Ve işte, katliam başladı. Her işçi sopasını aynı anda indirdi. İlk darbe mutlaka kürk fokunun kafatasındaki o ince kemiği eziyor ve onu anında bayıltıyordu. Her adama düşen 6 ya da 7 fok, 1 dakikadan kısa bir sürede sopalarla yere serildi. Yerliler ardından sopalarını bıraktı. Birbirine hiç dokunmayan baygın fokları öne doğru çektiler ve bıçaklarını kapıp hayvanların göğüslerine, kalplerine sapladılar. Colin, fokların o an acı çektiğine dair hiçbir kanıt görmedi. "Şimdi," dedi ajan, "eğer ustaca bir iş görmek istiyorsan burayı izle. Deri yüzme işlemi çok hızlı yapılmalı." "Aynen öyle. Yoksa fok gövdesi içten içe kızışır ve kürk bozulur." En yakındaki işçiyi izleyen Colin, adamın foku hiç zorlanmadan sırt üstü dengelediğini fark etti. Ardından adam, yarım düzine seri ve süpürücü darbe indirdi. Hepsi o kadar ustaca ve isabetliydi ki bıçak bir kez bile kaymadı ve deride hiç yağ bırakmadı. 2 dakikadan kısa bir sürede, işçi mührü andıran deriyi tamamen yüzmüş. Cesedin üzerinde sadece sert bıyıkların büyüdüğü üst dudak, önemsiz bir kuyruk ve yüzgeçlerin kaba derisini bırakmıştı. Tüm manzara tam bir katliamdı ve Colin kendini biraz rahatsız hissetti. Ayrıca, fokun yağından yayılan o ağır kokuya da hiç alışık değildi. Birkaç adım geri çekilmeyi başardı. "Bağışlayın Bay Naj," diye seslendi, mendiliyle burnunu kapatarak. "Ama bu benim için biraz fazla." Ajan döndü ve çocuğun uzaklaştığını fark etti. Arkasından seslendi. "Şu alçak tepeyi görüyor musun? O harabe kulübenin sağındaki?" "Evet," diye yanıtladı Colin. "Hemen altında birkaç deniz aslanı var. Git ve onlara bir bak. Ben buradaki işim biter bitmez sana katılacağım. Çok uzun sürmez. Ama eğer onlara yaklaşmak istersen, rüzgarı arkana alıp izlerini takip etmelisin," diye ekledi. "Çok utangaçtırlar. Orada görüşürüz, sonra akşam yemeğine döneriz. O zamana kadar iyice acıkmış olursun." "Kesinlikle acıkmış olacağım," diye neşeyle yanıtladı Colin. Omzunun üzerinden arkadaki ölüm alanlarına bakarken kendi kendine ekledi, "Ama şu an değil. Yabani çiçekler, haşhaşlar, tavşan çanları ve birçok kutup altı bitki türüyle parıldayan uzun yosunların arasında yapılan kısa bir yürüyüş, çocuğu tepenin zirvesine ulaştırdı. Orada bir an durdu, etraf ağaçsızdı. Yerde sadece 6 inç yüksekliğinde cüce bodur bitkiler ve karga üzümü türleri vardı. Aşağıda ve biraz uzakta deniz aslanları duruyordu. Ama bu mesafeden bile o kadar büyük ve tehditkar görünüyorlardı ki. Colin onların kendisini avlayıp avlamayacağını düşünmekten kendini alamadı. Biraz uğraştıktan sonra kendini uçurumun en alt noktasında buldu ve deniz aslanlarına doğru olabildiğince dikkatli bir şekilde ilerledi.
Ancak net bir görüş elde etmek için büyük bir kayanın etrafından döndüğünde, bu yaratıkların dış görünüşüne bakarak, utangaç olduklarını düşünmenin büyük bir hata olduğunu anladı. Neredeyse hemen yanı başında, yüzgeçlerinin üzerinde dik duran yaşlı bir boğa vardı. Muazzam bir yaratıktı. Boyu 6 fitin üzerindeydi ve ağırlığı en az 1500 pound'du. Boyutunun ötesinde, kürk foklarından çok daha vahşi görünen bir hayvandı. Sarı göğsü ve boz yelesi ona gerçek bir aslan görünümü kazandırıyordu. Yukarı kalkmış ağzından, neredeyse siyah renkli diline tezat oluşturan keskin, beyaz, parıldayan dişleri görünüyordu. Küçük, kötü niyetli bir buldog gözü gibi davetsiz misafire dik dik bakıyordu. Yakındaki dişi deniz aslanı ise neredeyse 6 yaşındaki bir kürk foku boğası kadar büyüktü. Neler olacağını görmek isteyen ve hayvanın cüssesinden ötürü karada fazla hızlı ilerleyemeyeceğini tahmin eden Colin, yakındaki bir kayanın üstünde uyuyan yavru bir deniz aslanına doğru küçük bir taş fırlattı. Ancak çocuk, karşılaşacağı sonuca hiç hazır değildi. Çünkü devasa deniz aslanı, taşın hareketini fark ettiği an büyük bir paniğe kapıldı. Üstelik arkasındaki kayaya çarpan çakıl taşının çıkardığı o keskin, çat sesi, bu korkak yaratığı korkudan çılgına çevirdi. Suya ulaşmak için sarsıcı ve sakar hamleler yapmaya başladı. 10 fit uzaktaki suya ulaşana kadar 2 kez yuvarlandı ve sonunda sanki canı acımış gibi titreyerek okyanusa daldı. Bu panik dalgasıyla tüm koloni ürktü. Ebeveynler yavrularını kayaların üzerinde bırakarak denize kaçtılar. Kıyıdan yaklaşık 50 fit uzakta, suyun içinde sıraya girdiler ve Colin orada durduğu sürece o güvenli mesafede kaldılar. Çocuk yavruları bir süre izledi ama onlar foklar kadar ilginç değildi. Arkadaşının tepenin zirvesinden kendisine el salladığını görünce gitmeye hazırlandı. Deniz aslanları suyun içindeyken biraz insanlara benziyor, değil mi? Diye yorum yaptı Colin, arkadaşının yanına dönerken. Dik başları, omuzları ve meraklı bakışlarıyla suya dizilmiş yaratıklara son bir kez baktı. Aleutlar da öyle söyler, diye yanıtladı arkadaşı. Kendi atalarının deniz aslanları veya foklar olduğuna inanırlar. Kuzey İskoçya kıyılarında ve Hebrid adalarında da buna benzer yaygın bir inanç vardır. O insanlar foklardan mı türemiş? Elbette. Sence tüm o deniz kızı hikayeleri nereden çıktı? Yuvarlak bir kafa, yumuşak, hassas gözler ve bir balık kuyruğu. Foklar. Tabii ki. Ve eğer eski deniz kızı tasvirlerine dikkat edersen, kuyruklarının ikiye bölünmüş olarak çizildiğini görürsün. Tıpkı fokların iki uzun arka yüzgeci gibi. Tırnak işareti. Bunu daha önce hiç düşünmemiştim, dedi çocuk. Orford deniz adamını duydunuz mu peki? Colin bilmediğini itiraf etti. Tuhaf bir hikayedir ama tamamen gerçektir, dedi ajan. Tarihi belgeler de bunu doğruluyor. Olay İngiltere'nin Suffolk kıyılarında, sanırım 12. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşti. Bazı balıkçılar, uzun gri saçlı yaşlı bir adama benzeyen ama balık kuyruğu olan bir canlı yakaladılar. Suda yaşayabildiği gibi suyun dışında da yaşayabiliyordu. Onu Orford kontuna götürdüler. Kontun tüm çabalarına rağmen deniz adamına konuşmayı öğretemediler. Doğal olarak. Sonunda cemaatin rahibi, bu yaratığın şeytanla bir bağı olabileceğini öne sürdü. O dönemin tipik zihniyeti işte. Bu yüzden, deniz adamını, kiliseye götürdüler. Ama yaratık ne bir hayranlık belirtisi gösterdi ne de törenlerden bir şey anladı. Bunun üzerine onun kötü bir varlık olduğuna inanıp, itiraf alabilmek için ona işkence ettiler. Bir foka işkence ettiler yani. Ama deniz kızları gerçekten var, dedi Colin. Onları gördüm. Canlı değillerdi tabii ki, içleri doldurulmuştu. Ben de gördüm, dedi ajan gülerek. O, Japonların çok sık kullandığı ve insanları kandırdığı bir numaraydı. Boston'daki bir müzede yıllarca sergilenen bir tane vardı. Tabii ki sahteydi, tabii ki. Peki nasıl yapıyorlardı? Yeni doğmuş bir maymunun başını ve omuzlarını, bir balığın gövdesine dikerek. Şimdi hangi balık olduğunu unuttum. Sonra inanılmaz bir işçilikle, maymunun omuzlarına ve göğsüne sıra sıra balık pulları yapıştırıyorlardı. Müthiş bir zanaat. Her bir pul ayrı ayrı yapıştırılıyordu. Mikroskobik pullardan başlayarak, renk ve boyut olarak balık gövdesiyle kusursuzca birleşene kadar. İş o kadar zarif yapılırdı ki, ek yerini tespit etmek imkansızdı. Ama henüz hiçbir akvaryuma canlı bir deniz kızı konulabilmiş değil. Henüz değil.
Sanırım geriye su bebekleri de kalmadı, dedi çocuk, gülerek. Hayır, diye yanıt verdi ajan. Artık onlara süt veremeyiz. Çünkü deniz ineklerinin hepsinin soyu tükendi. Deniz inekleri mi? Büyük yaratıklardı, morslardan bile büyük. Burada onlardan büyük bir sürü vardı. Kemiklerini hala her yerde bulabilirsiniz. Kızaklarımızın altındaki kızaklar neredeyse tamamen deniz ineği kemiklerinden yapılır. Kıyıya yakın sığ sulardaki deniz yosunlarıyla, tıpkı sığırlar gibi otlanırlardı. Yerliler de alçak gelgitte onları mızrakla avlardı. Burada morslar da var mı? Birkaç yıl önce 3 tane gördüm. Ama o zamandan beri hiç rastlamadım. Buranın yaklaşık 200 mil kuzeyinde, Saint Matthews adasında eskiden çok bulunurlardı. Ama bence avcılar ve kutup ayıları, çoğunu yok etti. Kutup ayıları buraya kışın gelir mi? Ajan başını salladı. Pribilof adaları, bir kutup ayısı için yeterince soğuk değil. Ayrıca ayı, morz etini foktan daha çok sever. Tabii balık da çok yer. Neredeyse tamamen foklarla beslendiklerini sanıyordum. Pek öyle sayılmaz, diye yanıt verdi. Fok, ayıdan daha iyi bir yüzücüdür. Oysa kutup ayısı, karada olduğu kadar suda da bir harikadır, bir morsu alt edebilir. Bu büyük beyaz adamlar, fokları sadece buz üstünde yüzerken yakalar. Bu yolla da çok sayıda avlarlar. Avcılar, Pribiloflarda sadece kürk foku ve deniz aslanı bıraktı, onlar da çok fazla değil. Ve eğer bu fok korsanlarına karşı bir yol bulamazsak, yakında onlar da yok olacak. Bu tür şeylerde çok zorlanıyor musunuz, diye sordu çocuk. Neredeyse her yıl, hem de çok. Ama artık bu kadar fazla olmayacak. Büyük Britanya, Japonya, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri. Denizlerdeki bu kaçak avcılığı önlemek için birleşti. Bu çok iyi oldu. Bir antlaşma imzalandı ve 15 yıl boyunca yasaklandı. Görüyorsunuz ya, bir fok avcısı, fok kolonilerindeki herkesin kendisine karşı olduğunu düşünür. Birkaç yıl önce çok büyük sorunlar çıkmamış mıydı, diye sordu Colin. Burada gerçek bir kavga yaşandığını duymuştum. Gerçekten vardı, hem de fazlasıyla. Kimse, hatta Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bile ne boyutta olduğunu tam olarak bilmiyor. Adalar özel bir şirketteyken, plajlarda tüfekli adamlar devriye gezerdi. Rus ve Japon şunerleri, sık sık silahlı tekneler gönderirdi. Sisten yararlanıp mümkün olduğunca çok foku öldürmek ve kendi adamlarını silah ateşiyle korumak için. Ama bu, balıkçılık bürosu duruma el koymadan önceydi. Son zamanlarda böyle şeyler oldu mu? Son zamanlarda değil. En son 1906'da, 7 adam öldü. Şunerlerden ikisi, Toko Maru ve Bosco Maru ele geçirildi ve onlara el konuldu. Hemen o an, adamlar Valdez'e götürüldü, mahkum edilip hapse gönderildi. Bu yeterince acımasızca, dedi çocuk. Ama sonuçta içinde cesurca bir yan da var. Yine de açık deniz fokçuluğu bana çok gaddarca geliyor. Cesurca olabilir, diye itiraf etti ajan. Benim hissettiklerime göre, hamile bir kürk fokunu öldürmek, bir insanı öldürmekten daha kötü bir vahşettir. Dünyada çok insan var, insanlığın yok olma tehlikesi yok. Ancak Pribilof adalarındaki küçük kürk foku kalıntıları, tüm türün kurtulması için kalan son şans. Yok olmaktan kurtulmak için tek çare. Yani, diye gülerek bitirdi sözünü, köye doğru girerlerken. Bir cesaret kırıntısına kapılıp da o heyecanın seni cezbetmesine izin verme. Sakın bir fok korsanı olayım deme. Colin güldü, ev sahibine başıyla onay verdi ve yeni evcil hayvanına bakmaya gitti. O sabah yerlilerden birinin ona hediye ettiği mavi tilki yavrusuna. Tüm gün çöken o ağır, nemli sis yüzünden akşam erken gelmiş gibi görünüyordu. Colin tamamen yorgundu ama hiç uykusu yoktu. Akşam yemeğinden sonra bir süre köyde amaçsızca dolaştı. Acaba bir fırtına mı geliyor, dedi ajana. İçimde bir şeylerin olacağına dair tuhaf bir his var. Biraz sert esebilir, diye yanıt verdi ajan. Hepsi bu. Barometre kötü görünmüyor. O zaman yanılıyor olmalıyım, dedi Colin, esnemesini bastırarak. Ama içimde garip bir heyecan duygusu var. Uyumaya gitsen iyi olur, dedi ajan ona. Hepimiz yakında yatacağız. Bu öğleden sonra biraz uyumuş olsan bile, dün geceden sonra yorgun olmalısın. Çocuk, bu konuyu tartışmanın bir faydası olmayacağını gördü. Ortalıkta özel bir şey de yoktu zaten. Birkaç dakika bekledi ve sonra odasına çıkmak üzere yukarı yöneldi. Ama hiç bu kadar uykuya dirençli hissetmemişti. Yatağa girdi,
Saatlerce huzursuzca bir o yana bir bu yana döndü. Uzaktaki fok kolonilerinden gelen o kükremeler ve diğer alışılmadık sesler onu tamamen uyanık tutuyordu. Ve tüm bunlar yaşanırken, Colin içindeki o kötü ön hissin farkındaydı. Aniden, bu his hızla bir sel gibi üzerine geldi. Karşı koyamayacağı bir güçle itilerek yataktan fırladı ve aceleyle pencereye doğru koştu. Sis biraz incelemişti. Ama hala o kadar yoğundu ki, sadece kasvetli kıyının kenarını, sisin altında gri ve yağlı görünen küçük dalgaların boş boş kıyıya vurduğu yeri görebiliyordu. Kollarını pervaza dayadı. Fok kükremeleri dışında her şey huzurlu görünüyordu. Çocuk tam pencereden dönecekken, yorgunluktan ve uyuyamamaktan kaynaklanan mutsuz bir öfke hissederken, işte tam o anda, bir ışık parlaması gördü. Şaşırarak ve tüm sinirleri uyanık bir halde izlemeye koyuldu. Ve ışığı tekrar gördü. Gözlerini zorlayan Colin, omzunda bir silah, elinde fener olan bir adam figürünü seçebildi. Figür, köyün sahil ucuna doğru ilerliyordu. Geceyi tam bir maceraya çeviren biri, diye mırıldandı çocuk. Kısa bir kahkahayla kendini tekrar yatağa bıraktı. Ama elinde silah ve fener olan o adamın figürü aklına yerleşmişti. Bu düşünceyi kafasından atmaya ve uyumaya çalışsa da, gözlerini her kapattığında adamın köyde sessizce yürüdüğünü görür gibi oluyordu. Kısa süre sonra yatakta dik oturdu. Yerli kulübelerinin hepsi köyün diğer ucunda, dedi yarı yüksek bir sesle, şaşkın bir şüpheyle. Neden o tarafa gidiyordu ki? Çocuk ayağa kalktı ve açık pencereye geri döndü. Ona öyle geliyordu ki, bir saat öncesine göre ortalıkta daha fazla bir karmaşa vardı. Ama bunun, gecenin sessizliğinden ve kendi huzursuzluğundan kaynaklandığını düşündü. Sonra, yüksek sesle olmasa da, sisle boğulmuş olmasına rağmen belirgin bir şekilde duyulan bir tüfek sesi kulaklarına geldi. Bu, Colin için işi bitirmişti. Eğer bir şeyler oluyorsa, o da bundan payını almak istiyordu. Tamamen uyanık olduğu için takip edip neler bittiğini öğrenecekti. Kıyafetlerini mümkün olduğunca hızlı bir şekilde giydi ve parmak uçlarında merdivenlerden aşağı süzüldü. Ama dışarı adım atmadan önce, aklına alışılmadık bir ihtiyat düşüncesi geldi. 3 ya da 4 kapı ötede, kaldığı eve doğru yürüdü. Aslında orası, ona evcil tilkiyi veren köylünün eviydi ve Hank de orada kalıyordu. Pencereye hafifçe vurdu ve hemen Hank belirdi. "Nedir o?" diye sordu. "Ah, sen misin Colin? Neden yatakta değilsin?" Diye yanıtladı çocuk ve birkaç kelimeyle bir yerlinin silah ve fenerle yanından nasıl geçtiğini, birkaç dakika önce de silah sesini duyduğunu anlattı. "Kaçak avcılık gibi geliyor," dedi yaşlı balina avcısı, bir an düşündükten sonra. "Bunda büyük bir zarar yok. Tabii hükümet adamlarının farklı düşüneceğinden eminim." "Kaçak avcılık mı?" diye sordu Colin. "Yani fok avcılığını mı kastediyorsun?" "Ah, hadi Hank, gidelim de öğrenelim. Avcıların peşine düşmenin ne faydası var?" dedi yaşlı adam. "Yatağına geri dön." "Pek bir faydası yok," diye karşılık verdi çocuk. "Eğer gelmek istemezsen, ben tek başıma giderim, neyse ne. Zaten gidiyorsan," diye homurdandı yaşlı balina avcısı. "Seni durduracak bir şey söylemenin faydası yok sanırım." Ve çocuk kadar gizlice meraklı bir tonla ekledi, "Seninle birlikte gelip baksam iyi olacak. Gereğinden fazla belaya bulaşmaman için." "O zaman geliyor musun?" diye sordu Colin sabırsızca. "Hemen çıkıyorum," diye yanıtladı diğeri ve neredeyse pencereden çıktığı an gözden kayboldu. Cebine bir revolver kaydırdı ve bir diğerini de Colin'e uzattı. "Silahım var," dedi çocuk. "Peki," diye yanıtladı Hank, "bunu da yanıma alacağım." Diyerek silahı büyük gemicik kabının ceplerinden birine koydu. Köyün sonunu geçene kadar birkaç dakika sessizce yürüdüler. Sonra Hank, çocuğun koluna elini koydu. "İçindeki his doğruymuş," dedi aniden, alçak bir sesle. "Havada bir şeyler var. Neden böyle düşünüyorsun?" diye sordu Colin. Diğeri belirsizce denizi işaret ediyordu. "Dışarıda bir gemi var." Colin karanlığı delmek için elinden geleni yaptı ama sis yeniden çökmüştü. Gece kapkaranlıktı ve çocuk, kıyıya vuran küçük dalgaları ancak 20 metre mesafeden zar zor görebiliyordu. "Hiçbir şey göremiyorum," dedi. "Nerede? Tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum," diye yanıtladı yaşlı denizci. "Ama orada olduğunu biliyorum. Hissediyorum. Hadi, acele edelim," dedi çocuk. "Daha yavaş gitmelisin," diye uyardı Hank, onu nazikçe geri çekerek. "Fok kolonisinden çok uzak değiliz.
Neden bu kadar dikkatli olmamız gerektiğini ve neden fısıldayarak konuşmamızı anlamsız buluyorum, diye itiraz etti Colin, yine de fısıldayarak. Foklar, bir bando takımını bastıracak kadar gürültü yapıyor zaten. Dinle, dedi Hank. Çocuk, sürekli yükselen o kükremelerin içinden sesleri ayırt etmeye çalışarak elini kulağına götürdü. Sesler mi, diye sordu, şaşkın bir bakışla. Bana öyle geldi, diyerek başını salladı balina avcısı. Bir duraklama oldu, ikisi de dinledi, sonra nişancı konuştu. İngilizce değil, Alat ya da Rusça gibi de gelmiyor. Japonca mı, diye sordu çocuk, tahmin yürüterek. Adam, çocuğun omzunu neredeyse yerinden çıkaracak kadar sert bir kavrayışla tuttu. Japon yağmacılar, dedi. Koşabilir misin? Tabii ki, dedi Colin, heyecanlanarak. İyi bir koşucuyumdur. Ajanın evine bildiğin en hızlı şekilde dön ve onu uyandır. Ne yapacağını o bilir. Peki sen ne yapacaksın Hank, diye sordu çocuk, kemerini sıkarak. Önüme ne çıkarsa, diye kısa bir cevap verdi yaşlı adam. Colin ağır paltosunu çıkardı ve fırladı. Yarım milden fazla bir mesafe koşması gerekiyordu ama çocuk iyi durumdaydı ve yol düzgündü. Bu yüzden 2 dakika sonra ajanın yatak odasının kapısındaydı. Ha, o da ne? Japon yağmacılar mı? Rüya görüyordun oğlum. Hadi, yatağına geri dön. Sanki rüya görüyormuş gibi mi duruyorum, dedi Colin öfkeyle. Nasıl olur? Bir rüyada nefesim bu kadar kesilebilir mi? Hank benimleydi. O da duydu ve beni sana haber vermem için geri gönderdi. Ama ajan çoktan tamamen uyanmış ve harekete geçmişti. Köyü uyandırın, dedi, kısaca. Bunun nasıl yapılması gerektiğini sormak için beklemeden, Colin koşmaya başladı. Eline geçen bir av sopasını alıp hızla köy sokağından aşağı indi. Geçerken her kapıya yüksek sesle vuruyordu. Geri döndüğünde, sokağın diğer tarafındaki yerliler evlerinden akın akın çıkıyordu. Colin, İngilizce anlayanlara durumu hemen anlattı, geri kalanlar da onları takip etti. Ajan hazırdı ve tüm planlarını yapmıştı. Adamların bir kısmı teknelere gönderildi, diğerleri için silahlar hazırlandı. Tam Gorbaç kolonisindeler miydi, diye sordu ajan. Evet efendim, diye yanıtladı Colin, Reef Point burnunda. Grup, köyün kenarı ile kayalıkların başlangıcı arasındaki kumsal üzerinde hızlı bir tempoda ilerliyordu, ay yükselirken sis de dağılıyor gibi görünüyordu. Hava çok aydınlanmadan önce biraz daha yakın olmayı tercih ederdim, dedi ajan. Ama zamanımızı en iyi şekilde kullanmamız iyi olacak. Duvara ulaştıklarında, ajan hafifçe üzerinden atladı, diğerleri de aynı şekilde onu takip etti. Colin'in şaşkınlığına rağmen, yetkilinin arkasından ilerleyen grup, boş fok boğalarının arasından geçiyordu. Büyük, vahşi hayvanlar gösteriş yapsalar da aslında hiç saldırmıyorlardı. Ajan, dişlerinin ulaşamayacağı bir mesafede durarak onlara en ufak bir dikkat bile göstermeden ilerledi. Bir köşeyi dönerlerken, ayı kısmen örten bir bulut geçti ve onlara beklenmedik bir manzara sundu. Sisin içinde devasa görünen 6 adam figürü vardı. Görünüşe göre hepsi silahlıydı. Yüz yüze geldikleri yaşlı balina avcısı Hank, 2 tabancasıyla onları uzakta tutuyordu. Kıyıya yakındılar, sahildeki 2 kötü niyetli adamın arkasında. O olağanüstü ışık altında doğal boyutlarının 2 katı gibi duruyorlardı. Hank, hükümet gücünün yardıma geldiğini gördüğü an seslendi, ancak dikkatini bir an bile gevşetmedi. Bu grubu ben hallediyorum, dedi ve teknelerine gidemiyorlar. Bir tekne dolusu adam çıktı. Bağırışı duyan istilacılar hızla döndüler ama kendilerini kuşatılmış buldular. Çünkü üzerlerine doğru bir düzine tüfek doğrultulmuştu. Suda kürk fokunu vurmak için eğitilen yerlilerin ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorlardı. Bu adamların çoğu, denizlerde fok avcılığı durdurulmadan önce bu işi yapmıştı. Yani oldukça iyi nişancılardı. Temel ihtiyaçlar için yeterince Japonca konuşan ajan, baskıncıların teslim olmasını sağladı ve grubun subayının kim olduğunu sordu. İstilacılar bu soruyu anlamakta zorlanıyor gibiydiler. Sanırım diğer tekneyle gitmiş, diye düşündü ajan. Bu kötü oldu. Vurulma ihtimali yüksek. Colin merakla yukarı baktı. Şimdi onu nasıl yakalamayı bekliyorsun, diye sordu. Sis dağıldı ya. Tabii ki o sayede, diye yanıtladı ajan. Oldukça fazla dağıldı, diye itiraf etti çocuk. Kürekli teknenin bir bataklığa karşı pek şansı yok, değil mi? Ah, şimdi anladım, dedi Colin anlayışla, suyu kapladın. Başka bir ekip. Çok hızlı bir motorlu tekneyle yaptık.
Köyde uyanır uyanmaz. Sahil güvenlik gemisine telsizle ulaştım. Onu daha düşük bir fiyatta. 15 mil uzaklıkta yakaladım. Şimdi buraya geliyor. Japonlara döndü. Geminiz nedir? Schooner mi, yoksa buharlı gemi mi, diye sordu. Schooner, diye cevap verdi. Ajan ellerini sevinçle ovuşturdu. Temiz bir av, dedi. Senin sayende Hank. Temelde senin ve oğlumun sayesinde. 6 adamı suçüstü yakaladık. Tam da suç mahallinde, ölü foklar, çoğu da dişi. Motorlu tekne orada. Bir Schooner'in uzaklaşması için yeterince rüzgar da yok. Sahil güvenlik gemisi yolda. Ayrıca, Schooner personel sıkıntısı çekecek, çünkü 6 mürettebatı şu an burada. Ani bir rüzgar esintisi sisi daha da kaldırdı ve Schooner'ın kendisi, kıyıya çok uzak olmayan bir yerde belirdi. Kürekli bir tekne, gemiden ve bulundukları yerden yaklaşık 150 feet uzaklıktaydı. İçinde de bir kişi vardı. Öte yandan motorlu tekne, 200 metre uzakta, farklı bir açıdan yaklaşıyordu ama hızı kürekli tekneden çok daha fazlaydı. Bir yarış, diye bağırdı Colin. İlk başta göründüğünden daha yakın bir yarıştı bu. Sayısız binlerce fokun arasındaki gümüş sisin içinden, gri bir şekilde parlayan dolunayın o tuhaf ışığı altında. Sahne son derece gerçek dışı görünüyordu. Bu dramatik karşılaşmada başroller ortaya çıktıkça, tüm tarafların elinde tabancalar ve tüfekler belirdi. Japonlar hala korunuyordu. Ötesinde ise, denizde, 2 bot suyu yarıp ilerliyordu, amaçları o gölgeli Schooner'di. Hayalet bir gemiye benzeyen bu Schooner, dünya dışı bir ortamda tuhaf bir heyecanın resmini çiziyordu. Saniyeler, saatler gibi geliyordu. Kürekli tekne Schooner'in yakınındaydı ve hızlı hareket ediyordu. Ancak motorlu tekne daha da hızlı gidiyordu. Pruvasından yüksek dalgalar fırlatarak ilerliyordu. Her iki teknenin de aynı anda, tam o anda Schooner'in yanına ulaşacağı görünüyor gibiydi. "Başaracak, başaracak," diye haykırdı çocuk. Keşke bir kürek kırılsaydı. Japonlar tek kelime etmeseler de, hevesle öne eğiliyor, yarışı tüm gerginliğiyle izliyorlardı. Colin heyecanla dans etti. Neredeyse kendini, öfkeyle kükreyen fokların arasına atacaktı. "Keşke birkaç beygir gücü daha olsaydı," diye bağırdı. Japonlar gülümsedi. Schooner'in küpeştesinde bir hareketlilik oldu ve küçük, döner bir tüfeğin namlusu doğrudan motorlu tekneye nişan aldı. Colin nefesini tuttu. Ardından bir duman yükseldi ve birkaç saniye sonra, küçük bir topun keskin çatlama sesi duyuldu. Bir çarpma ve birkaç sert patlama sesi denizde yankılandı. Ancak kıyıdan görülebildiği kadarıyla kimse yaralanmamıştı. Motor bir iki kez, tık tık, etti. Ve sonra durdu. Colin umutsuzlukla kollarını iki yana bıraktı. Japonların lideri hızlıca bir adım attı ve fısıldayarak en yakınındaki adama bir iki kelime söyledi, o da bu sözleri sırayla diğerlerine iletti. Ajan, ne söylendiğini duymak için kulaklarını kabarttı ama kelimeleri seçemedi. "Ne diyordun?" diye sordu Japonca. Adam, sakin ve İngilizce bir şekilde yanıtladı. "Hiçbir şey söylemiyoruz," diye cevap verdi gayet sıradan bir tonla, "sadece büyük bir hata yaptınız. O bizim gemimiz değil." Ajan ona dik dik baktı ama Japon dostça gülümsedi. "Adada gemi enkazından kurtulanlarız biz," dedi. "Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Yemek yok, aç kalıyoruz. Bir fok öldürüyoruz, bunu herkes yapar." Bu küstah ve açık yalan karşısında ajan dilsiz kaldı. Ama hemen Hane döndü. "Bu adamlar," dedi, "kendilerinin gemi kazasına uğramış denizciler olduklarını ve o gemiye ait olmadıklarını söylüyorlar. Hadi bu işin doğrusunu öğrenelim. Bu konuda bildiklerini bize anlat." Hank doğruldu. "Çocuk beni terk ettikten sonra," dedi, "bunun hiçbir faydası olmayacağını gördüm. Hemen vurup kıyıdan onlara ulaşmanın bir yolu yoktu. İzlendiklerini söyleseydim. Evet, tek istediğim onları engellemenin bir yolunu bulmaktı. Sahilde onların ardına düşerseniz kaçacaklarını biliyordum. Ve sisli bir gecede doğrudan ateşe her zaman güvenemezsiniz." "Peki ne yaptın?" diye sordu ajan. "Az önce suya kaydım, yolun sonundan," dedi yaşlı balina avcısı ve etrafta onlarca fok vardı. "Öyle ki, ne kadar su sıçratsam da fark edilmiyordu." "Sen de yarım fok olmalısın," dedi ajan. "Karanlıkta kayalıkların arasında yüzmek şaka değil. Bolca zamanım vardı ve biraz yüzebiliyorum," diye mütevazı bir şekilde itiraf etti yaşlı adam. Kısa süre sonra tekneyi gördüm ve suyun altından yüzdüm. Tam arkasından yaklaştım.
İçinde oturan Japon herhangi bir tehlike beklemiyordu. Hafifçe başını sallamış, yarı uykuluydu. Bir eli teknenin kıçındaydı, onu sabit tutuyordu. Diğer elimle, üzerindeki bluzun arkasından tuttum ve onu denize çektim. "Onu boğmadın değil mi Hank?" diye sordu Colin. "Tamamen değil, hayır," diye yanıtladı yaşlı balina avcısı. "Ama onu suyun altında tuttum. Ta ki uslu durup su yutmayı bırakana kadar, sonra ben tekneye bindim. Bir sonraki sefer yukarı çıktığında onu yakaladım ve içeri aldım. Sis oldukça yoğundu ve diğerleri ne olduğunu göremedi. 1-2 dakika içinde kendisini toparlamaya başladığını görebiliyordum. Ben de ne yapacağımı tam bilemedim. Kafasına vurup ona zarar vermek istemedim. Ben de kürek ayılarını denize attım, kürekleri de kıyıya fırlattım. İşte oradalar, fokların arasında yatıyorlar. Kendim de karaya çıktım. Sağlam zemine ayak basar basmaz, tekneyi tutan palamarı çözdüm ve ona bir kürekle itiş verdim. Gelgit azalıyordu, o yüzden tekrar karaya çıkamayacağını biliyordum. Tekneyi henüz itmiştim ki, o bağırdı ve diğerleri de duydu. Ne yaptılar? Teknelere doğru koşmaya başladılar. "Çoğu güneye gitti," dedi koyu işaret ederek, "orada görmediğim bir tekne vardı. Ama bu 6 kişi bana saldırmaya çalıştı. Tekneyi itip silahlarımı almaya ve onlarla yüzleşmeye ancak vaktim oldu. Bu müthiş bir kahramanlıktı," dedi Colin sevinçle, "1'e karşı 6. Zorundaydım," dedi denizci, "yoksa o 6 kişi beni kıymaya çevirirdi. Ayrıca, o teknenin akıntıyla uzaklaşması için zaman kazanmak zorundaydım. Onları birkaç dakika oyaladıktan sonra her şeyin yolunda olduğunu anladım. Çünkü tekneleri yoktu, kendi tekneleri küreksiz bir şekilde sürükleniyordu. Büyük yalan," dedi Japon lider sakin bir şekilde, "biz kazazede denizcileriz. O gemiyle hiçbir ilgimiz yok. Bu adam tekne hakkında hikayeler anlatıyor. Biz o tekne hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Teknemiz kayaların üzerine battı, ta uzakta." Adanın diğer tarafına işaret etti. "Ama fokları öldürüyordunuz," diye itiraz etti ajan. "Evet," dedi Japon, "adalarda kimse olmadığını düşündük. Yiyeceğe ihtiyacımız vardı. Öldürdük. Elbette." "Zeki," dedi ajan, Han'e dönerek. "Bu iş göründüğü kadar basit değil. Bu adamların o Schooner'e ait olduğuna dair doğrudan bir kanıtımız yok. Ama biliyoruz ki öyleler," dedi balina avcısı kesin bir dille. "Tabii ki," diye onayladı ajan. "Ama bunu kanıtlayamayız. Yasa kanıt talep eder. Keşke o gemi elimizde olsaydı, Schooner'in adı bu işi çözerdi." Aniden, arızalı motorlu tekneden bir seslenme geldi, tekne küreklerle kıyıya çekiliyordu. "Bay Naj orada mı?" "Evet, Svensson," diye yanıtladı. "Ne oldu?" "Motorumuzu paramparça ettiler," diye yanıtladı teknenin mühendisi. "Ama az önce başka bir tekne ele geçirdik. Boş bir tekne." "İşte o tekne," dedi ajan, sesindeki bariz memnuniyetle. "Şimdi onları yakaladık." Japon liderin yüzünde çok hafif bir gülümseme belirdi. "Teknenin kıçındaki isim ne?" diye seslendi ajan. Bir anlık duraksama oldu, sonra derin bir sesle, tiksinti dolu bir cevap geldi. "İsim silinmiş." Ajan umutsuzca etrafına baktı ve Colin'in sempati dolu bakışlarıyla karşılaştı. "Yine kaygan doğulu," dedi çocuk. "Bu sefer yeterince kaygan değil ama," dedi Hank, sesinde yeni bir keşfin heyecanıyla. "Ne demek istiyorsun?" diye sordu ajan. "Sam amca oyuna giriyor," diye yanıtladı denize işaret ederek. "Sahil güvenlik gemisi mi?" "Hı hı," diye homurdandı balina avcısı onaylayarak, "sanırım ışıklarını görebiliyorum." Sisin ve karanlığın içinde başka kimse hiçbir şey göremiyordu. Ama 1-2 dakika sonra bir ışık çaktı, ardından derinden gelen boğuk bir patlama sesi duyuldu. Hank, Japon lidere döndü. "O hikayeyi bozmak üzücü," dedi, "ama rüzgarsız bir havada. Geminin o seri ateşli silahlardan kaçması imkansız.